Artyox, değerli sanat eserlerini blockchain üzerine tokenize ederek kullanıcılara arz eden yeni nesil bir sanat yatırım platformu. Tıpkı şirketlerin borsaya kote olması gibi Artyox da ulaşılamayan sanat eserlerini güvenli bir şekilde kullanıcılara aslında ulaştırabiliyor. Alesta'nın yönetim kurulu başkanı İbrahim Özer beyefendinin ve Sertaç Özünal'ın katıldığı turda $1 milyon değerleme ile $100.000 yatırım almıştık. Alesta'nın yaptığı yatırım aslında bizim için kırılımlardan biriydi. Sıfırdan geçirdiğimiz bunca süreden sonra $15 milyon bir şirket var ortada. Ben Tuncay Dakdevir, 1993'te Balıkesir'de doğdum. Çocukluğum Balıkesir'de geçti. Sakin bir mahallede büyüdüm. Babam devlette çalışan biriydi. Annem ev hanımıydı. Hareketli de bir hayatımız yoktu. Aile yapım gereği aslında ticaretle uğraşan yok denecek kadar azdı. Dolayısıyla risk almak ya da yeni bir şeyler yapmak lügatımızda yoktu. Daha çok garantici, düzenli bir hayat, ailenle birlikte vakit geçirme. Bu gibi daha monoton geçen bir çocukluğum oldu. İlk kazandığım para 6-7 yaşlarında helva satmak. Ceviz helva dedikleri helvalardan. Onlardan aldırmıştım babama. Annem onları kesmişti güzelce ve onları bir akşam saatinde gün batmadan sokakta gezerek satmıştım. Çocukken çok kolaydı benim için her şey. Bu şu demek değil, çok zekiydim. Zaten her şeyi çok rahatça öğrenebiliyordum demek değil ama sürekli ders çalışan biri değildim. Özellikle ilkokul zamanlarımda. Sadece öğrenmeyi öğrendiğimi, anlamayı öğrendiğimi düşünüyorum. ODTÜ Makine Mühendisliği bölümünde okudum. ODTÜ'de spor yapabilme, bir takımın bir parçası olabilme fırsatı buldum ve ODTÜ rugby takımında rugby oynadım. Rugby inanılmaz bir takım oyunu çünkü 15 takım arkadaşınla birlikte sahaya çıkıyorsun. İnanılmaz şeyler yaşıyorsun çünkü rugby biraz daha dışarıdan vahşi gibi görünse de kuralları olan sert bir spor. Bazen kalkacak gücünün olmadığını hissettiğin an bakıyorsun bir arkadaşın orada crash'e girmek denir. Topla beraber topu taşırken rakip savunmayı yarmaya çalışırlar. Yardıma ihtiyacı olur arkadaşın. Kalkıp koşman gerekiyor. Ben kendimi keşfetmemin sebeplerinden biri spor. Şu an ortaklarımdan biri aslında ODTÜ rugby takımında tanıştığım arkadaşlarımdan biri. Artyox'un aslında ortaya çıkış hikayesi biraz komik de çok alakasız başka bir teknoloji işinin toplantısında Ankaralı iş insanları vardı ve kurucu ortağım Cemal Doğan da oradaydı. Toplantıda da konu yatırımlara gelmişti. Beyefendiler hangi alanlara nasıl yatırım yaptıklarını, onlardan nasıl dönütler aldıklarından bahsederlerken kurucu ortağım Cemal sanat eserlerinden bahsetmişti. Kendisi aslında bir koleksiyoner. Bunların ne kadar iyi getiriler sağladığından bahsetmişti. O zamanlar ben daha öğrenciydim. 2018 yılının sonlarından bahsediyorum. Duvarda da dekoratif bir tablo vardı ve oradaki o kazanç aslında beni iştahlandırmıştı ve ortaya bu tablonun bir kısmını da ya birlikte alsak olur mu, ortak olalım mı bu tabloya dediğimde kimse buna dikkat kesilmemişti. Hatta bir ufak gülüşmeler olmuştu. Toplantı bittikten sonra Cemal dedi ki Tuncay bir yemek yiyelim mi? Biraz konuşalım mı? Çünkü onun ilgisini çekmişti. Teknoloji tarafında da aslında ilgili biri olduğu için bunu nasıl birleştirebiliriz, ortaya bir şey koyabilir miyiz diye konuştuğumuzda aslında Artyox doğmuş. Artyox fikri bizde olgunlaştıktan sonra ne kadar paraya ihtiyacımız oldu? Bunu en azından ürün haline getirene kadar ne kadar harcamamız gerektiğini planladık ve belli bir miktar ortaya çıktı. Ama bu para bizde yoktu. 2019'un Mayıs ayında Artyox'u kurduk. Yatırım arayışına girdik. Çeşitli görüşmelerden sonra Alesta'nın yönetim kurulu başkanı İbrahim Özer beyefendinin ve Sertaç Özünal'ın katıldığı turda $1 milyon değerleme ile $100.000 yatırım almıştık. Alesta'nın 2021 yılında Mart ayında yaptığı yatırım aslında bizim için kırılımlardan biriydi. Daha fazla para harcayarak daha çok kullanıcıya erişmek istiyorduk. Tam o zaman da Alesta tarafından yatırım aldık. Bu aslında bizim birçok kasımızda güçlendirdi. Çünkü
son kullanıcı odaklı bir iş yapıyorsanız bunu kitlelere ulaştırmak zorundasınız. Kimse sizi rüyasında görerek üye olamayacaktır. Dolayısıyla bir kaynağa ihtiyacınız var. Aynı zamanda Alesta tarafının şöyle bir etkisi olduğunu söyleyebilirim. Çok çeşitli alanlarda yatırımları olduğu için Alesta'nın diğer yatırım yapılmış şirketlerle ilişkiler geliştirebiliyorsunuz. Birlikte çözümler üretebiliyorsunuz. Aynı zamanda Alesta'nın yönetim kurulu başkanı İbrahim Özer beyefendinin sahip olduğu network de çok önemli bizim için. Çünkü bir girişimciyseniz birçok farklı alanda farklı kaynağa ihtiyacınız olabiliyor. Bu sadece para değil ki bizde smart money diye bir kavram vardır. Bu şudur, siz farklı kaynaklara hızlıca ulaşabiliyorsanız bu sizin için çok daha verimli bir yatırımcıdır. İbrahim Bey de çok çeşitli alanlarda işler yaptığı için, çok çeşitli alanlarda yatırımları olduğu için aslında network'ü çok geniş. Bir şeye ihtiyacınız olduğunda onunla paylaştığınızda hızlıca bir çözüm geliştirebiliyor. Bu da aslında bir girişimcinin sahip olması gereken en önemli avantajlardan biri. Artyox, değerli sanat eserlerini blockchain üzerine tokenize ederek kullanıcılara arz eden yeni nesil bir sanat yatırım platformu. Tıpkı şirketlerin borsaya kote olması gibi Artyox da ulaşılamayan sanat eserlerini güvenli bir şekilde kullanıcılara aslında ulaştırabiliyor. Artyox'ta fiziksel sanat eserleri, bunların hepsi sigortalı ve eksper onaylı bir şekilde sürece dahil oluyorlar. Dolayısıyla zaten seçtiğimiz eserler yatırım sınıfı olduğu için, belli bir piyasa rayici olduğu için bunların ilk değerini belirlemekte de çok zorlanmıyoruz. Kullanıcı tarafına geçtiğimizde ise normalde sanat yatırımı yapacaksanız ciddi bir araştırma sürecinden geçmeniz gerekiyor. Ciddi okumalar yapmanız gerekiyor. Çünkü alacağınız ya da ödeyeceğiniz miktar az değil. Artyox kullanıcı tarafında aslında bunları da bir nebze ortadan kaldırmış oluyor. Çünkü eserler seçilirken biz bütün bunları onlar için dikkat ediyoruz. Artyox'la yatırım yapmak için ise süreçler çok kolay. Şöyle, Artyox'a kullanıcı üye oluyor mail adresiyle, ardından bir kimlik doğrulama sistemimiz var. Kimliğini doğruladıktan sonra banka hesabından para gönderiyor. Ardından da Artyox'ta listelenmiş sanat eserlerinden istediğine, dilediğine, görüsüne göre yatırım yapabiliyor. Dünya üzerinde 3 trilyon dolarlık sanat varlığı olduğu kabul ediliyor. Bu sanat eserlerinin de yıllık alım satımından oluşan hacim ise 65 milyar dolar civarında. Büyük bir pazar var burada, ancak problemler var. Kitleler bu pazara dahil olamıyorlar. Dünya nüfusunun sadece %1'i, 1.2'si aslında bu pazara dahil olabiliyor. Artyox aslında sunmuş olduğu çözümlerle bu problemi ortadan kaldırmak istiyor. Türkiye'de sanata olan ilgi aslında daha çok izleme tarafında. Çünkü fuarlar çok kalabalık. Alışveriş tarafına geçtiğimizde bu öyle görünmüyor. Çünkü yatırım sınıfı dediğimiz sanat eserleri ya da dekoratif bile düşünse alıcılar, onlara pahalı geliyor. Artyox'ta ise yatırım yapmanın aslında bir limiti yok. Hatta biz Artyox'ta rekoru tersten tutmaya çalışıyoruz. Şunu demek istiyorum. Türkiye'de şu an 12 kuruşla bir sanat yatırımcısı var. Bu kulağa tuhaf geliyor ama aslında bu Artyox'u yaptık, oldu, çalışıyor dedirten bir şey bizim için. 12 kuruşla sanat yatırımcısı. Dolayısıyla Artyox'ta yatırım yapmanın bir alt limiti yok. Kullanıcılar bütçeleri doğrultusunda diledikleri kadar aslında sanat eserlerine ortak olabiliyorlar. Yatırım yaparken yatırım yapacağınız varlık değerli olmalı. Yani değerini sürdürülebilmeli. Bugüne kadar Artyox'ta 16 farklı sanat eseri arzı gerçekleştirdik. Bunlardan biri Fahrenisa Zeyd'in Summer adlı eseriydi. Bu eser 2,5 milyon liraydı. 2,5 milyon liralık eserin aslında 2,5 milyon adet token'i var. Bu blockchain üzerinde tokenize edildiğinden bahsettiğimden dolayı bunu söylüyorum. Kullanıcılar bu tokenden İster bir adet alır, ister 0,1 adet alır, isterse de yüz binlerce alabilir. Artyox'ta işlem gören sanat eserlerinin aslında en ucuzu şu an 120 bin lira civarında sanıyorum ama bunlar zaman içinde değişiyor. 10 binlerce üyemiz var ve bizi mutlu eden bir diğer taraf ise sadece sanatla ilgilenen taraf değil, diğer yatırım alanlarını çeşitlendirmek isteyen kullanıcılar Artyox'a dahil oluyor ki Artyox'un aslında ilk ortaya koymak istediği şey de bu. Ulaşılamaz olan bir varlığa ulaşılabilir hale getirmek. Dolayısıyla evet, sizin altın yatırımınız olabilir, stok markette şirketlere ortak olabilirsiniz ya da döviz yatırımı yapabilirsiniz. Bunun yanına sanat eseri yatırımını da ekleyebiliyor kullanıcılar. Bu farkındalık arttıkça da aslında Artyox daha da anlamlı hale gelecek.
Türkiye'de Artworks gibi bir işi yapmak çok zor. Neden zor? Çünkü Artworks sanat, finans ve teknoloji disiplinlerini barındıran bir proje ve bunu Türkiye'de yapmaya çalışıyorsunuz. Biz ilk yola çıktığımızda şuna cevap vermekte çok zorlanıyorduk ya da sürekli karşılaştığımız sorular bunlardı. Bu sanat eseri neden bu kadar ediyor? Aslında konumuz bu değil. Zaten yatırım sınıfı olmuş, rüştünü ispatlamış bir aset var ortada, bir varlık var. Buna ortak olabilmeyi ya da bunu kullanabilmeyi ortaya koyuyoruz biz. Yurt dışına açılma planlarımız var. Bu arada özellikle sanıyorum ki 2023'ün ilk yarısı bittiğinde aslında biz de yurt dışında faaliyet göstermeye başlayacağız. Önceliğimiz Avrupa çünkü sanat yatırımcılığı 20 yaşına kadar düşmüş durumda Avrupa'da. İş kurarken veya büyütürken birçok zorlukla karşılaşıyorsunuz. Aslında zorluklar sadece isim değiştiriyor. Zorluk yaşamadığın süreç yok diyebilirim. Bu en başlarda ürünün kendisini geliştirmekti. Daha iyi bir ürün ortaya koyabilmekti. Sonra bunu sürdürebilir hale getirmek çok zor. Sonrasında bunu kitlelere ulaştırabilmek çok zor. Ekip büyüdükçe ekiple olan ilişkileri yönetmek çok zor. Gün içinde işlerini, zamanını yönetmek çok zor. Bütün bunlar aslında bir işi sıfırdan alıp bir yere getirirken yaşadığınız zorluklardan. Artworks gibi bir işi kurduğunuzda çevreniz aslında tuhaf tepkiler verebiliyor. Sadece bir hayal olarak görülüyor. Özellikle çevrenizde bunu eleştirenler çok fazla oluyor. İlk zamanlar rüya gibiydi. Cemal'le yanımızda olan diğer insanlar gittikten sonra kendimize şu şakaları yapardık. Kesin işte deli olduğumuzu düşünüyorlar, hayalperest olduğumuzu düşünüyorlar. Sıfırdan geçirdiğimiz bunca süreden sonra 15 milyon dolarlık bir şirket var ortada. En başlarda olur mu öyle şey diyenlerin ya zaten belliydi, olacaktı, keşke biz de yapsaydık gibi söylemleri inanılmaz aslında bir keyif veriyor. Girişimci olmak isteyen birine aslında ilk tavsiyem şu olur, bunu istiyor musun? Girişimci olmak ya da girişimcilik bir şey isteyip veya istememekle bence çok alakalı. Gerçekten istiyorsa ve nasıl yapılacağını bilmiyorsa bile öğrenebilir. Kriz anları hiç eksik olmayacak. Bütün bu süreçleri soğukkanlılıkla yönetebileceklerse keyif alarak kesinlikle girişimci olsunlar. Genç arkadaşlara birkaç tavsiye vermek gerekirse o yaşlarında hangi alanla ilgili olduklarını keşfetmeye çalışsınlar bence. Bu şu demek değil, kendilerini bir şeye ikna etsinler değil. Birçok şey denesinler, birçok farklı alanı denesinler. Hoşlanmadıkları şeyleri de, konuları da araştırsınlar, ilgilensinler. Çünkü belki o hoşlanmadıkları alanın içinde ilgilerini çekebilecek çok farklı bir şey keşfedebilirler. Kendilerini erken keşfederlerse, severek yapabileceği şeyi bulurlarsa gerçekten başarılı olmamak gibi bir şey söz konusu olmaz.